Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt kullanmadan sadece suyla hazırladığım tam kıvamında nefis irmik helvası tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Uygun bir kaba 2 su bardağı suyu alalım. Üzerine ben 1 su bardağından biraz eksik şeker ekledim. Tam 1 su bardağı şeker de ekleyebilirsiniz. Ben bir tık böyle şekeri az olsun istediğim için biraz eksik ekledim. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle orta ateşte 1-2 dakika kadar kaynamaya devam etmesi yeterli olacaktır. Ardından ocağı kapatarak şerbetimizi ılımaya bırakabiliriz. Helvamız için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı kadar tereyağını alalım. Erimeye bırakalım. Tereyağının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklemeden sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz ama ben genelde helva tariflerimde çok az miktarda sıvı yağ da kullanırım. Yağ tamamen erisin. Sonrasında irmiği ilave edeceğim. Ben 1 su bardağı irmikten hazırladım helvamı. Oğlum istemişti. Çok seviyor helvayı. Şipşak hızlıca olsun diye 1 su bardağından hazırladım. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz miktarları. 1 su bardağı irmiği ekledikten sonra irmiği kavuruyorum. Ocağım orta ateşte bu aşamada, yüksek ateş ya da kısık ateşte değil. Şöyle kısa kısa aşamalarını göstereceğim sizlere. Birkaç dakikanın sonunda böyle biraz daha cıvık bir hal alıyor. Kavurmaya devam ettikçe renginin döndüğünü göreceksiniz. İstediğiniz şekilde kavruluncaya kadar sürekli tahta kaşıkla karıştırmaya devam edin. Ortalama 9 dakika kadar kavurmak yeterli oldu. Elbette irmik miktarı biraz fazla olsaydı bu süre daha uzun olabilirdi. Ben 1 su bardağı irmikten hazırladığım için 9 dakikada istediğim kıvama getirdim. Sonrasında şerbeti, şekerli su karışımını daha doğrusu ekliyorum yavaş yavaş. Sıçrayabilir çünkü çok kızgın tencerem. Yavaş yavaş ekliyorum bunun için. Ara ara karıştırıyorum. Çok kısa sürede suyunu çekecek zaten irmikler. Bu tarifi aynı şekilde süt ve su karışık da hazırlayabilirsiniz. Sadece suyla daha hafif olduğunu düşünüyorum ben. Ama sütlü lezzette farklı, güzel oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Bunu belirtmek istedim. Şerbetin tamamını ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Ocağım orta ateşte yine. Tamamen çekmesine çok az süre kaldı. Şerbetin tamamını çektikten sonra üzerini kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım helvamı. Artık istediğim kıvama geldi. Evet, gördüğünüz gibi. 1 su bardağı irmikle hazırladığımızda 4-5 kişi için çok bol miktarda yenilmediği takdirde bence tam olarak ideal oluyor. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Dondurma kaşığıyla servis ettim. Şık görünümlü olması için. Direkt kaseye koyarak da servis edebilirsiniz elbette. Helvayı kavururken bu dolmalık fıstıklardan ekleyerek kavurabilirsiniz. Tereyağıyla birlikte ben eklemediğim için üzerini şöyle toz Antep fıstığıyla süslemek istedim. Sonrasında servis ederken porsiyonluk halde daha bol miktarda ekledim. Ağza biraz fıstık kokusu da lezzeti de bol gelsin diye. Ceviz de ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Şöyle yakından dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı şahane oluyor. Tam kıvamlı, tam ölçülü, nefis bir helva tarifi. Asla şaşmayan bir tarif. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.